Sevgili Kaya LC kanal takipçileri, herkese merhabalar. Videonun küçük resmini ve başlığını gören birçok takipçim, birçok abonem eminim aşırı derecede mutlu oldular ve aşırı derecede heyecanlandılar. Çünkü kanalımızın kuruluşundan beridir neredeyse her videonun altındaki yorumlarda kullandığımız güç kaynağını nasıl yaptığımıza dair sorular alıyorduk. Ve ben daha önceden 10.000 aboneye özel çektiğim bir güç kaynağı videosunda neden kendi güç kaynağımı değil de dandik bir güç kaynağı videosu çektiğimi sormuşlardı. Ben de bunun üzerine şu sözü vermiştim. Kendi güç kaynağımı nasıl yaptığıma dair videoyu 50.000 aboneye özel olarak yayınlayacağım demiştim. İşte sözümüzü tutma vakti geldi ve bu videoda güç kaynağımızı nasıl yaptığımızı, iç yapısını, diğer güç kaynaklarıyla arasındaki farkı, yani kullanım açısından, kullanış açısından farkını ve yaklaşık olarak neye mal ettiğimizi, sizin neye mal edeceğinizi güncel olarak bunlardan bahsedeceğim. Ve bu güç kaynağıyla neleri çalıştırabilirsiniz onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Biliyorum 50.000 abone sözü vermiştik. Şu an abonemiz neredeyse 60.000'e yaklaştı. Ama inanın biz de kanalımızın son zamanlarda bu kadar hızlı bir yükseliş sergileyeceğini beklemiyorduk. Neredeyse 40.000 aboneden 60.000 aboneye 1-2 aylık bir süre içerisinde geldik. Nasıl olsa çekeriz diyorduk. Çünkü yavaş bir yükseliş içerisindeydi kanalımızın abone sayısı. Fakat ne olduysa siz takipçilerimiz sayesinde birdenbire hızlı bir yükselişle şu an 60.000'e yakın bir abone sayısına ulaşmış olduk. Bunun için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrı ayrı minnettarlığımı sunuyorum. Dilerseniz daha fazla vakit kaybetmeden hemen güç kaynağımızın iç yapısını görelim ve nasıl yaptığımızı, sizin nasıl yapacağınıza dair küçük bir sunum gerçekleştirelim. Güç kaynağımız 0.35 volt 0.8 amper arası ayarlı bir güç kaynağı. Burada bir voltmetre ve ampermetremiz var. Voltajı ve akımı gözlemleyebilmek için. Açma kapama anahtarımız var gördüğünüz gibi burada. Güç kaynağımızın açık olduğunu gösteren bir ledimiz var. Hemen burada hem kaba ayar hem ince ayar olmak üzere bir voltaj ayar kısmı. Burada da hem kaba ayar hem ince ayar olmak üzere bir de akım ayar kısmı var. Bakın burada çok önemli, herkesin de aslında olmasını istediği türden bir akım ayarı söz konusu. Piyasadaki birçok güç kaynağında, tabi laboratuvar tipi olan, profesyonel olanlar hariç, basit güç kaynaklarında, ucuz güç kaynaklarında akım sınırlamadan kasıt şudur. Ben 3 ampere ayarladım, 3 amperi geçersem sen elektriği kes. 5 ampere ayarladım, 5 amperi geçersem sen elektriği kes. Bu öyle değil arkadaşlar. Siz burada akımı 5 ampere ayarladınız. Siz artık 5 amperin üzerinde bir akım da çekiyor olsanız güç kaynağı size elektriği kesmek değil, sadece 5 amperle sınırladığınız bir güç uygulamaya devam etmekte. Yani sabit 5 amper vermeye devam etmekte. Elektriği kesmiyor yani. Güç vermeye devam ediyor ama bu verdiği gücü 5 amperde sınırlayarak veriyor. Bu çok önemli. Birçok arkadaşımız da bu farkı bilmiyor. Akım sınırlamadan işte 3 ampere ayarladım. 3 amperi geçtiğinde elektriği kes. 5 amperi geçtiğinde elektriği kes manasında algılıyorlar. Öyle değil. Gerçek profesyonel tip güç kaynakları, laboratuvar tipi güç kaynakları akımı sınırlandırırlar arkadaşlar. Sabit akım kaynaklarını anlattığımız bir videomuz var. O video da sizler tarafından çok beğenildi, çok rağbet gördü. Eğer sabit akım kaynağının ne olduğunu ve nasıl çalıştığını bilmiyorsanız ben linkini hemen şu sağ üst köşeye koyarım. Siz de oradan sabit akım kaynağının nasıl çalıştığını izleyip öğrenebilirsiniz. Videonun başlığında da söylemiştim. İddia ediyorum internette sabit akım kaynağının nasıl çalıştığını o video kadar iyi anlatan bir başka birini bulamazsınız. Kesinlikle izleyin. Şimdi bir de şunu söyleyeceğim arkadaşlar, affınıza sığınarak. Ben size teknik konularla ilgili video hazırlarken ya da elektronikle ilgili videolar hazırlarken yorumlarda birçok arkadaşım bana kızıyor. Çok fazla uzatıyorsun, çok fazla laf kalabalığı yapıyorsun, 5 dakikalık bir videoyu 10 dakikada sunuyorsun gibi serzenişte bulunuyorlar. Şimdi ben onlara cevaben şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bizim kanalımızın amacı
sizlere bir şey öğretirken de bunu anlayabileceğiniz şekilde basite indirgeyerek ve bir sohbet havasında her iki tarafında bu işten bir şeyler kazanabileceği, tabii bunu yaparken de biz yaptığımız işten keyif alalım derdindeyiz. Keyif almadığımız bir işi sizlere de verimli bir şekilde anlatamayız. Biz bir sohbet havasında, bir muhabbet havasında bu işi gerçekleştirelim derken bazı arkadaşlar istiyor ki diğer kanallarda olduğu gibi sadece tık 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 deyimleyelim, şunu şuraya, bunu buraya bağlayalım, olsun bitsin istiyorlar ve kısa olsun istiyorlar. Hiç kusura bakmasınlar, bizim kanalımızın kuruluş amacı da o değil, konseptimiz de o değil. Kanal olarak bizim, izleyici olarak da sizin keyif alacağı, bir şeyler öğreneceği bir havada geçsin istiyoruz videolarımız. Hiç kusura bakmasınlar, öyle tak 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 deyimleyelim, olsun bitsin derdinde olan arkadaşlar lütfen diğer kanalları izlemeye devam etsinler. Neyse, yine lafı fazla uzattım, buna da kızacaklardır eminim. Hemen güç kaynağımızın geri kalan kısmını anlatmaya başlayalım. Bu kutuyu kullanırken kutunun üzerinde var olan bir LED grubu ve sembol grubu görüyorsunuz. Bu kutunun üzerinde vardı. Şimdi birazdan göreceksiniz, içerisinde kullandığımız devrenin voltajını ve akımını gözlemleyebildiğimiz ledler var. O ledleri ben buraya bağlayarak burayı bir akü şarj ünitesi gibi kullanmak. Orijinalden var olan etiketi sökmedim, ledleri de sökmedim. İçeriden bağlantısını ona göre yaptım. Siz de eğer isterseniz kendi güç kaynağınızı, hani diyordum ya nerelerde kullanabilirsiniz diye, her türlü pili, her türlü aküyü bu güç kaynağıyla çok sağlıklı bir şekilde şarj edebilirsiniz. Ve şarj olayını da buradaki ledlerden gözlemleyebilirsiniz. Siz de isterseniz aynı buna benzer bir çizim yapıp kendi güç kaynağınızın kutusuna 2 adet ledle bu şekilde bağlayıp profesyonel bir akü şarj cihazı elde edebilirsiniz. Hem de dediğim gibi isterse 6 voltluk akü olsun, isterse 4 voltluk akü, ister 12 volt, ister 24 voltluk akü olsun. Bütün bu aküleri ve akü gruplarını 0.35 volt ve 0.8 amper aralığında gayet sağlıklı bir şekilde şarj edebilirsiniz. Buna lityum iyon piller, nikel metal, nikel kadmiyum piller, hepsi, kurşun asit aküler, hepsi dahil. Ben görsel açıdan güzel olsun diye bu akü şarj cihazı kutusunun orijinal akü resimlerini üzerinde tutarak bağlantılarını buraya yaptım. Dediğim gibi siz de böyle bir bağlantı yapıp aynı zamanda akülerinizin şarj durumunu da kontrol edebilirsiniz. Dilerseniz hemen kutumuzu açalım. Bakalım içerisinde ne varmış, biz ne kullanmışız bu güç kaynağını yaparken, hep birlikte onu görelim. Tadadadan. Tadadadan. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi güç kaynağımızın içi ortaya çıktı. Çok basit yapılmış ama çok kullanışlı ve çok kaliteli bir güç kaynağı olduğuna kalıbımı basarım. Çünkü ben bu güç kaynağını 5-6 senedir kullanıyorum. Birçok hataya maruz kaldı. Yanlışlıkla bir şeyleri bağlı unuttuk. Yanlışlıkla kısa devre ettik. Bozulmadan çalışmaya devam etti. Bakın şimdi videonun biraz önce başlangıcında söylemiştim. Diğer güç kaynaklarıyla arasındaki farkı göstereceğim, anlatacağım diye. Bakın burada yine laboratuvar tipi bir güç kaynağımız var. T-Teknik laboratuvar tipi güç kaynağı. Aynı bizdeki gibi bir akım ayarı söz konusu. Sabit akım ayarı var. Voltaj ayarı söz konusu. Çıkışları, bir voltmetresi ve bir ampermetresi var arkadaşlar. Siz de dilerseniz ampermetreniz ve voltmetreniz bizim burada yaptığımız gibi tek tip değil de 2 ayrı, bir voltmetre ve bir ampermetre ile bu güç kaynakları gibi yapabilirsiniz. Bu güç kaynağında da bu mümkün arkadaşlar. Biz tek göstergede ikisini bir halledelim diye bu şekilde yaptık ama siz de dediğim gibi bundaki gibi ayrı ayrı yapabilirsiniz. Bu bir eksik değil yani güç kaynağımızda. Şu gördüğünüz güç kaynakları, emin olun, alın böyle bir güç kaynağı, kullanmaya başlayın. Hele ki eğer amatörseniz, bu işlere yeni başlıyorsanız çok kısa sürede 6 ay içerisinde, 1 sene içerisinde emin olun bu güç kaynağını bozacaksınız arkadaşlar. Bu güç kaynağı bir takipçimiz tarafından
bize tamire gönderildi. Bakın bunun içerisinde de aynı bizim güç kaynağımızdaki gibi bir trafo var. Böylesine karışık bir devresi. Aynı zamanda bakın gösterge kısmında ayrı bir devre var. Potansiyometreler kısmında ayrı bir devre. Bir de çıkış voltajını ve akımını kontrol eden çıkış transistörleri var. Fanı var falan filan, neyse de o kadar hassas, o kadar karmaşık yapılmış. 5-6 senedir biz bu güç kaynağını, kendi güç kaynağımızı, kendi yaptığımız güç kaynağını kullanmamıza rağmen hiç sıkıntı yaşamadık arkadaşlar. Hemen iç yapısını anlatmaya başlayalım. Bakın burada bir trafomuz var. Ve bu trafomuzda 36 volt çıkışını kullandık. 36 volt çıkışından gördüğünüz gibi 220 volt giriyor. Şöyle tarif edelim. 220 volt buradaki gördüğünüz şu siyah fişten giriyor arkadaşlar. Burası 220 girişi. 220 giriyor. Buradaki çift kontaklı anahtarımıza giriyor. Yani siz anahtarı kapattığınızda devreye ne faz ne nötr hiçbir şey gelmiyor. Yani tamamen şehir şebekesinden izole hale gelmiş oluyor. Siz anahtarı açtığınızda hem faz hem nötr karşı tarafa geçip direkt trafoya geliyor. Trafo 220 voltla beslenmiş oluyor. Ve bu esnada da 36 volt AC çıkışından AC voltajımız çıkmış oluyor. Şimdilik kapatacağım fan sesi, çünkü videonun ses kalitesini bozmasını istiyorum. 36 volt trafomuzdan çıktıktan sonra burada gördüğünüz gibi alüminyum soğutucuya bağlanmış bir köprü diyota giriyor. Bu köprü diyot daha önceki videolarımızda görmüşsünüzdür. KPC3510 isimli köprü diyot. Kendi dış kılıfı da metal zaten bunun. Ve bu köprü diyot trafodan gelen AC gerilimi doğrultmakla yükümlü ki bize DC voltaj lazım ayarlayabilmemiz için. Hemen o köprü diyotun ortasına da bir kondansatör koymuşuz. Bakın şurada. Bu kondansatörün değeri de hemen söyleyeyim size. 2200 mikrofarad 50 volt. Siz bunun yerine 3300 kullanabilirsiniz. 4700 kullanabilirsiniz. 1500 mikrofarad, 1000 mikrofarad kullanabilirsiniz. Ne kadar büyük kullanırsanız o kadar filtreleme kısmınız kaliteli olur. Biz 2200 mikrofarad 50 voltluk bir kondansatör kullanmışız. Bu doğrultma kısmından geçtikten sonra bizim şurada fanımızın altında bir devre kartımız var. Bakın bu devre kartı 300 wattlık XL4016 denilen step down çalışan switch mod bir ayarlı voltaj regülatörü. Şimdi bu voltaj regülatörü, biraz ekranda şimdi resmi gelir arkadaşlar. Üzerinde göreceksiniz küçük küçük potansiyometrelerden hem voltaj ayarı var hem de akım ayarı var. Siz bu devre kartı sayesinde girişinden uyguladığınız voltajın daha düşük seviyelerinde ayarlanabilir bir voltaj ve akım elde ediyorsunuz. Şimdi bu devre kartını niye kullandık biz? Eğer talep gelirse, bakın üzerine basarak söylüyorum, eğer gerçekten yoğun bir talep gelirse bu devre kartını kendimiz de yaparız videolarımızda. Ama neden biz kendimiz yapmadık biliyor musunuz? Şu an bu videoyu yayınladığım güncel tarihinde bu devre kartı 35 lira. Ve çok sağlıklı çalışan bir kart. Onun için biz bu kartı yapmak gereği duymadık. Siz isterseniz yapabilirsiniz ama birincisi hem 35 liraya bu kartı mal edemezsiniz. Çok çok daha pahalıya mal edeceksiniz yapacak olursanız. Hem de bu sağlıklıkta, bu sağlamlıkta acaba yapacağınız kart çalışacak mı? Bu kadar güvenilir, bu kadar emniyetli olacak mı? Artık orasını varın siz düşünün. Ona göre biz bile kendimiz yapmayı tercih etmedik. Çok ucuz olan bu voltaj regülatörünü alıp kendi devremizde kullandık arkadaşlar. Daha üst seviye akımlar çektiğimizde voltaj regülatörü bozulmasın diye kendi soğutucu regülatörlerini, yani şunun gibi alüminyum soğutucularının üzerine bir fan ekledik biz. Bu devrenin üzerinde orijinalde yok, satın aldığınızda yok. Kendiniz küçük böyle bir fan ekleyip daha üst akım seviyelerinde ısınarak bozulmasının önüne geçebilirsiniz. Bizim yaptığımız gibi. Bakın burada bir ayrı doğrultma devresi ve filtreleme devresi daha var. Bu devrenin amacı da bizim hemen şu çok çıkışlı trafomuzun 9 voltundan geliyor voltaj, AC voltaj. Tekrar burada DC hale getiriliyor, filtreleniyor.
Bakın bunun bir ucuyla sabit olarak fanımızı besledik. 11 volt civarındaki bir voltajla fanımızı besledik. Aynı zamanda da bakın buradan bizim güç kaynağımızı çalıştıran ledimizi sabit voltajla beslemiş olduk. Eğer XL4016 kartından almış olsaydık voltaj ayarlı olacağı için bizim fanımızın hızı da sürekli değişecekti. Ledimizin parlaklığı da değişecek ve üst seviye voltajlarda belki fan da ledde bozulacak. Buna mal vermemek için biz bunları ayrı bir devreyle sabit bir voltaj alarak besledik. Aynı zamanda bir de bakın şu iki kablodan da bizim voltmetremiz ve ampermetremizin de gücü geliyor. Yani bu kısma da sabit bir voltaj geliyor bu devre sayesinde. Ayarlı kısımdan tamamen bu sabit çalışan ürünleri, malzemeleri ayırmış olduk. Ayarlı kısımsa sadece şu gri kablo sayesinde çıkışa aktardık. O küçük potansiyometreler hemen bakın şurada göreceksiniz. Şöyle biraz zoom yapayım. Hemen şurada kablolar vasıtasıyla bir akım için trim potumuz vardı. Bir de voltaj için trim potumuz vardı. Biz o trim potları söküp buradaki potansiyometrelere kabloyla bağladık. Ve bu potansiyometrelerin orta ucuna bir de küçük potansiyometre bağlayıp arkadaşlar bakın orta uca seri bir vaziyette küçük potansiyometreler bağlayıp bunları hassas da ayarlayabildiğimiz bir pozisyona getirdik. Hemen göstereyim size. Güç kaynağımı çalıştırdım. Bakın 6 volt 6.6 volt veriyor. Buradaki potansiyometreyi çevirdiğimde gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde 12 volt, 13 volt, 14 volt, 15 volt gibi çıkıyor. Şuradaki potansiyometreyi çevirdiğimde 0.1, 0.3, 0.4 gördünüz mü? Yani 18.5, 18.6, 18.7, 18.9 hassas ayar görevini de bu potansiyometre yapıyor. Eğer anlamayan arkadaşlarım olursa yorumlarda yine bana sorsunlar. Daha detaylı bir şekilde anlatırım. Buraya koyduğunuz potansiyometrenin orta ucuna seri vaziyette ikinci bir küçük potansiyometre bağlayıp yani değeri küçük potansiyometre bağlayıp hassas ayarda yapabilmiş olduk arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi güç kaynağımızın içi bu. Daha fazla para harcayarak daha iyi sonuçlar alacağınızı ben zannetmiyorum. Çok cüzi bir miktarda bakın buradaki trafomuz da bizim ikinci el kullanılmış bir trafo. Sıfır bir trafoya dünya para vermenize gerek yok. Herhangi bir hurdacıdan herhangi bir hurda malzeme satan bir yerlerden bu tip bir trafo bulup siz de bu devrenizde gayet sağlıklı bir şekilde kullanabilirsiniz. Bakın bizim bu güç kaynağımızda gördüğünüz malzemelerin neredeyse tamamı hep çıkıntı malzemelerden yapıldı. Sadece switch mod regülatörümüz, voltaj regülatörümüz sıfır kullanıldı. Ampermetre ve voltmetremiz sıfır kullanıldı. Geri kalan fanı, köprü diyotları, plaketi, ne bileyim kondansatörleri, trafosu bunların tamamı kutusu. Bu kutu eski bir engelli aracının şarj cihazıydı arkadaşlar. Arızalanmış bir engelli aracı şarj cihazıydı. Ben onun içerisine kullandım ki aynı zamanda akü şarj cihazı olarak da bu devreyi kullanabileyim diye. İsterseniz siz de böyle bir şey yapabilirsiniz. Daha önce dediğim gibi giriş ve çıkış kabloları zaten kutunun üzerinde vardı. Bakın buradan da besleyeceğimiz herhangi bir şeyi buraya bağlayabiliyoruz. Mesela örnek olarak size hemen şu ampulümü bağlayayım ve akım sınırlamanın da işe yaradığını size göstereyim arkadaşlar. Bakın ampulümüz gayet güzel bir şekilde yandı. Kaç voltta yanıyor? 18 volt. Normalde 12 voltluk bir ampul de bu. 18 volt 2.8 amper. Bakın akımı kısıyorum arkadaşlar. 1.6 ampere düşürdüm. Voltaj hemen düştü. Gördüğünüz gibi. 1.18 amper sabit akımda 6.5 voltla benim lambam yanıyor. Artık siz voltajı artırsanız dahi akımı artırmadığınız için lambanız bu akım değerinde sabit akımla çalışmaya devam edecek. Akımı artıralım. Bakın 2 amper seviyesine çıkardım. Artık voltajı düşürüp artırabilirim gördüğünüz gibi.
Şimdi bu konu birçok arkadaşın zihnini bulandırıyor. Akımı düşürdüğümüzde voltaj niye düşüyor diye. İşte o biraz önceki söylediğim sabit akım kaynakları videosunu dikkatli bir şekilde izlerseniz bu olayın neden böyle olduğu hakkında da fikir sahibi olursunuz ve konunun detaylarını öğrenmiş olursunuz. Şimdi güç kaynağımızı tekrar kapatalım. İç yapısını gördük. Şimdi geldi bununla neler çalıştırabiliriz? İşte gördüğünüz gibi bir lambanın testini yapabiliriz. Bir motoru çalıştırabiliriz değişken voltaj ve akımlarda veya bir aküyü şarj edebiliriz. Bakın burada 12 volt 1.3 amperlik bir aküm var ve bu akünün şarjını hemen bu güç kaynağımızda yapalım. Biraz zoom yapayım şöyle daha geniş bir şekilde gözüksün. Evet, akümüz burada. Şimdi daha önceki akü şarjı ile ilgili videolarımı izleyen arkadaşlarım varsa hemen bileceklerdir. 12 voltluk bir akü 14.4 voltta şarj olur. Eğer bilmeyen arkadaşlarım varsa lütfen o videolarımı da dikkatli bir şekilde izlesinler. 14.4 volta ayarladık ve 1.3 amperlik bir akü olduğu için biz bunu düşük akımlarda şarj edeceğiz. Bakın güç kaynağımız aynı zamanda kısa devre korumalı. Kısa devre edeceğim ve akımı ayarlayacağım arkadaşlar. Akımı da şöyle, evet, 130 miliamper ayarlayalım. 130 miliamperde de akümüzü şarj edeceğiz. 14.4 volt 130 miliamper. Şimdi bakın burada yeşil lambam yanıyor benim. Aküm dolu gösteriyor yani şu anda. Aküyü şarja bağlayacağım arkadaşlar. Eksisine, artısını da artısına bağladım. Bakın hemen kırmızı lambam yandı ve şu an aküm şarj oluyor. Kırmızı lambam yandı. Dolduğunda da buradan zaten voltajı da görebileceksiniz. Şu an bu akü bir miktar dolu olduğu için arkadaşlar 14.4 volt seviyesine hızlı bir şekilde ulaştı. Dolduğunda da buradaki akım seviyesi iyice düştüğü zaman bizim yeşil lambamız yanıp akünün dolduğunu gösterecek. Kırmızı lambamız da sönecek. Bakın zaten kırmızı lamba göz kırpmaya başladı. Yeşil lamba da göz kırpmaya başladı. Bu akümüzün dolmak üzere olduğunu gösteriyor. Tam o arada yani doldu dolacak. Biraz daha dolduğunda kırmızı lamba sönüp yeşil lamba yanacak ve akünün dolduğunu gösterecek. Akım da sıfıra düştüğünde artık akümüz sağlıklı bir şekilde şarj almış olacak. Bakın düştü, çektiği akım 0.07'ye düştü. 70 miliamper seviyesine. Dilerseniz biraz bekleyelim ve sağlıklı bir şekilde onun dolduğunu görelim. Kırmızı iyice sönük bir vaziyette yanıp sönmeye başladı. Yeşil de daha parlak bir vaziyette yanıp sönüyor. Kamerada ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama bu şekilde bakın kırmızı neredeyse söndü arkadaşlar. Yeşil de sabit bir şekilde yanmaya başladı gördüğünüz gibi. İşte bu durum bizim akümüzün artık tam dolu olduğunun göstergesi. Hemen çekeceğim. Akü dolu olduğu için zaten hemen akümüz doldu arkadaşlar. Akü şarj edebilirsiniz. Motorlarınızı deneyebilirsiniz. Test edebilirsiniz. Lambalarınızı test edip çalıştırabilirsiniz. Elektronik kartlarınızı istediğiniz voltaj ve istediğiniz akımı denerken bu güç kaynağıyla verebilirsiniz. Korkusuzca bu güç kaynağını uzun yıllar kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi biraz önce kısa devre korumasının olduğunu da göstermiş olduk. Bakın. Bakın. Gördünüz mü? Kısa devre ediyorum. Açtığımda voltaj tekrar geliyor. Bakın. Evet. Herhangi bir sıkıntı yok yani. Kısa devre ediyorum. Kısa devre koruması olduğu için güç kaynağım çalışmaya devam ediyor. Şimdi bazı arkadaşlar diyecek ki güç kaynağı bozuldu ve lamba yanmıyor diyecek. Ama akım sınırlı olduğu için lambam yanmıyor şu anda arkadaşlar. Akımın sınırını artırdığımda gördüğünüz gibi artık lambam gayet sağlıklı bir şekilde yanmış oluyor. Şu oksitlendiği için tam değmiyor. Evet, gördüğünüz gibi şunu çekeyim. 14.3 volt, 14.4 volt, 1.8 amperde bu lambamız da yanmış oldu. Evet sevgili arkadaşlar,
güç kaynağımızın iç yapısı, çalışması, maliyeti konusunda ve bu güç kaynağını nerelerde kullanacağınıza dair sizleri bilgilendirmeye çalıştım. Kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ediyorum. Teknik işlerle uğraşıyorsanız ve elektriğe, elektroniğe merakınız varsa bu tipte bir güç kaynağı yapmanız lazım kendinize. Korkusuzca dediğim gibi bu güç kaynağını yapıp kullanabilirsiniz. Videoyu bitirmeden önce bir şey daha ekleyeceğim. Şimdi soracaklar muhakkak, bu üzerindeki yazıları nasıl böyle güzel bir şekilde, korunaklı bir şekilde yazdın, senelerdir kullanıyorsun da neden bozulmuyor diyecekler. Burada gördüğünüz yazılar yerleri hesaplanmış, ona göre çizilmiş bir şablon A4 kağıdına çıktı aldık ve bu kimlik ehliyet PVC'siyle bu kağıdı kaplayıp arkasını çift taraflı bantla, bakın bazı yerler hatta açılmaya başlamış, çift taraflı bantla buraya yapıştırdık arkadaşlar. Siz de bu şekilde yaptığınızda gördüğünüz gibi parlak bir yüzey elde edip gayet güzel bir şekilde senelerce güç kaynağınızı kullanabilirsiniz. Evet sevgili Kaya LC kanal takipçileri, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videomuzda buraya kadar. Bu tip teknik ve bilimsel konulara, elektriğe, elektroniğe merakınız varsa lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Beğendiğiniz videolara like atmayı ve yorumlarda bilgi, deneyim, tecrübe ve fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın. Sözümüzü yerine getirmiş olmanın verdiği mutlulukla yeni bir videoda, yeni bir projede görüşünceye dek hoşça kalın.